Türkiye'nin en batısındaki en büyük adası olan Gökçeada'dan herkese merhaba. Hatırlarsınız biz buraya yazın gelmiştik. Çok da keyifli geçmişti ama çok sıcak geçmişti. Bu sefer Nisan ayının ortalarında daha ılıman, daha böyle sütlaç gibi bir havada buraya geldik. Bu sefer Gökçeada'nın köylerini gezmek istiyoruz. Çünkü aklımız kalmıştı oralarda. Gökçeada'nın Sitte Sulov yani sakin şehir unvanına yaraşır bir şekilde bir gezi yapmak istiyoruz. Size de onu anlatmak istiyoruz. Defne zaten buranın denizini çok sevmişti ama bu sefer herhalde denize giremeyiz. Ama keyifli tatlı yer miyiz? Yeriz. Dondurma? Yeriz. Dondurma kesin yeriz biz. Biz o zaman daha fazla zaman kaybetmeyelim. Hep beraber Gökçeada gezisine başlayalım. Siz bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Alt tarafına da bir yorum yazarsanız çok memnun oluruz. Gezi başlasın. Gökçeada'ya nasıl ulaşacağınızdan da bir bahsedeyim arada. Buraya Çanakkale'nin Avrupa yakasında Kabatepe Limanı'nda araçlı vapurlar var. Geztaş firması çalıştırıyor. Size tavsiyem biletinizi online olarak almanız. Bir miktar daha pahalı oluyor ama hiç sıra beklemeden istediğiniz saatte binebiliyorsunuz. Eğer kapıda bilet alırsanız muhtemelen birkaç saat bekleyeceksinizdir sezon zamanlarında. Bu da tavsiyem olsun. Şimdi geziye devam edelim. Agna dondurmalarına geldik bugün. Kendi ev yapımı özel dondurmaları var. Sütler kendi yapımınız mı? Annem yıllardır koyun ve keçi bakar. Hayvan sağımı yok, serbest hayvancılık diye bir sistem var. Sesine odaklanmışlar. Gittiklerinde sesten sonra yem veriyorlar, ot veriyorlar. Hayvan her seferinde o sese alışmış. Mesela ben gittiğimde benim sesime gelmiyor hayvanlar. Ama annem babam gittiğinde Çok bağırdıklarında geldiğince şey yapınca onlar geliyor. Tek sıkıntım şu bir renk kullanmadığım için Doğru. çocuklar renk arıyor. Mavisinden mesela limon istiyorlar. Limon sarı Renkleri değil bizde sarı bembeyaz. Meyvenin verdiği aroma neyse bizde o, başka bir şey yok. Şimdi arkamda 2017 yılında açılan eski bir hamamın müzeye dönüştürülmüş hali var. Bir kent müzesi haline getirilmiş. İlk başta Gökçeada'nın sosyal kültürel yaşantısını burada bir görelim. Şehir gezimize öyle başlamış olalım. Ondan sonra da adanın köylerine giderek o Rum nüfusunun yaşadığı eski yerleri, eski güzel evleri sizlere göstermek istiyorum. Hadi buyurun. Ve geldik otelimize. Geçen sefer de kaldığımız Maslin Butik Otel'e geldik. Zaten bir oteli 2 defa tercih ediyorsanız anlayın ki oradan çok memnun kalmışızdır. Tertemiz odaları var. Aynı güler yüzlü işletmecileriyle oteli sezonu açmışlar. Biz şimdi otelimizde birazcık dinlenelim. Ondan sonra Gökçeada'nın köylerine gezilerimiz devam etsin. Evet, şimdi otelimizin sevimli balkonundan size birazcık Gökçeada'yı anlatayım. Manzaraya karşı yemyeşil, bir taraftan doğayı, bir taraftan da denizi görüyoruz. Buraya eğer yazın geliyorsanız zaten burası denize girebileceğiniz Aydıncık, Kefalos plajına çok yakın bir mesafede. Orada ücretli plajlar da var, halk plajları da var. Şezlong, şemsiye kiralıyorlar. Biz bu mevsimde sadece köylerini gezmek için buraya geldik. Daha sakin, daha böyle baharın havasını hissedebileceğimiz bir yerde buraya geldik. Burası Osmanlı zamanından beri eski Rum köylerinin olduğu bir yerleşim. 1923'te mübadele geçirmediğinden de Rum ve Türk nüfusunun beraber yaşadığı yerlerdi. Şimdi birazcık nüfus azalmış durumda ama yine o taş evlerin, taş sokakların olduğu yerler. Tarihi eserler duruyor. Evet, o tarihi eserlerin içinde bir gezinti yapmak istiyoruz. Özellikle Zeytinli Köyü, Tepeköy, Bademli Köyü isminde çeşitli köyleri var. İster bahar ayında birazcık daha sezonun açılmadığı aylarda gelebilirsiniz. İsterseniz de Yaz yazın. ayında.
Aynen. Defne'nin sevdiği gibi yaz ayında tertemiz berrak denizine girmek için gelebilirsiniz. Şimdi geldik Zeytinli Köyü'ne. Buraya yazın geldiğimizde Defne nasıldı sıcaklık? Çok fazla. 37 derece sıcaklık vardı. Şimdi neyse ki 20 derece güzel bir bahar havası var. Burası Gökçeada'nın ünlü köylerinden birisi. Etraf zeytin ağaçlarıyla bezeli ve yine taş sokakları var. Hafif bir rampası var. Şimdi hiç olmazsa çok fazla beynimiz pişmiyor ama çiçekler açmış durumda. Biz bu taş sokaklardan yukarıya doğru bir yürüyelim. Bakalım hangi mekanlar açık. Yazınki gibi kalabalık mı? Size de onu göstermiş oluruz. Gel. Sakin olur mu diyorduk ama bayağı gezenler, buraya görmek için gelenler varmış. Biz de 1860'tan beri burada açık olan Nostos Kafe'ye geldik. Tabii ki sakızlı muhallebi, Defne de kendine muzlu çikolatalı bir tatlı söyledi. Şimdi ben yine hem sakızlı hem çikolatalı. Bize afiyet olsun. Çok keyifli sokaklar var ya. Böyle taş, daracık, aralarından çimler çıkmış. Bundan yıllar önce kim bilir bu sokaklarda hangi çocuklar evcilik oynamışlardır. Sokaklarda sakin sakin biz yürüyelim. Yine yorulunca belki bir tatlı daha yeriz. Biz şimdi Zeytinli Köyü'nü gezmeye geldik. Gezerken ben çok yoruldum. O yüzden bir kafede oturmaya karar verdik. Ben mantı söyledim. Annem de böyle çıtır bir tatlı söyledi. Evet, Laz böreğine benzeyen Galakto Böreko diye buranın meşhur bir tatlısı var. Tarçınla servis ediliyor ve gerçekten böyle içi çok güzel bir dolgusu var. Çıtır çıtır. Sizin için deneyeceğim. Gerçekten harika. O zaman bize afiyet olsun. Şimdi akşama doğru güneş batarken biz Kaleköy'e geldik. Gökçeada'da denize kıyısı olan tek yerleşim yeri. Burada daha çok Defne'nin seveceği türden takıcılar var, hediyelik eşyacılar var. Bir de çok güzel balık lokantaları var. Böyle kayıklara karşı günü biz burada bitirelim. Ondan sonra devam ederiz Gökçeada'ya. Evet, şimdi sizi 100 yıl önce Türkiye'nin en büyük köyüne getirdim. Maalesef şimdi birazcık daha terk edilmiş gözüküyor. Ama burada bir zamanlar 20 tane kahvesiyle, birkaç tane sinemasıyla, bakkallarıyla beraber çok zengin bir köy konumundaydı. Eskiden burada 2000 hane varken şu anda yaklaşık 150-200 hane kalmış durumda. Ama yavaş yavaş da tersine göçle beraber bir geriye dönüş hakim. Şimdi birazcık köyün içine beraber gezelim.
Burası da köyün eski çamaşırhanesi. Eskiden köylüler burada hem sosyalleşip hem de çamaşırlarını yıkıyorlarmış. İçeride de çamaşırhanenin tarihini anlatacak olan bir arkadaşımız var. Sözü ona verelim, o bize anlatsın detayları. Buralara eskiden gaz lambalarıyla külleri koyuyorlardı. Şuradaki çeşmelerden su akıyor ya, onlar dağdan geliyor, soğuk içiliyor. Oradan kazanlarla suları doldurup burada ısıtıyorlardı. Buralara koyup topaçlarla sularını çıkartıyorlar. Burayı 5 farklı amaçla kullanıyorlardı. Ev seçme, banyo yapma, yemek yapma ve sosyalleşme. Şimdi Dereköy'ün sokaklarında yürürken yine biraz yorulduk. Bir kahve tatlı molası vermemiz gerekiyordu. Burada Calliope Köy Evi diye ufak şirin, çok güzel bir kafeye denk geldik. Hem tatlımızı hem kahvemizi söyledik. Çok da güzel irmikli bir tatlısı var değil mi? Evet. Defne de çok sevdi. Ben buraya açıkçası böyle hayalet köy denmesinden birazcık rahatsız oldum. Çünkü çok güzel bir köy ve yavaş yavaş da tekrar geriye dönüşlerle beraber de bence çok daha eski haline dönecektir. Çok güzel haline dönecektir. Umarım yakın zamanda daha güzel canlanır. Biz burayı birkaç yıl sonra daha güzel bir şekilde sizlere aktarırız. Ama Dereköy gelinip görülmesi gereken bir yer bence. Ve geldik Bademli Köyü'ne. Gökçeada'da en güzel manzarayı seyredeceğiniz mekanlar bence burada. Ama sezon henüz açılmadığından lokantalar, restoranlar kapalı olabilir. Bir bakacağız. Buranın taş sokaklarından yürüyeceğiz çünkü aracı belli bir yere kadar sokabiliyoruz. Bu da güzel bir özellik aslında. Gökçeada'nın birçok köyü böyle. Etrafta sadece keçi sesleri ve horoz sesleri var. Hadi gel Defne. Bademli Köyü'nün taş sokaklarında keyifli sakince yürüyüşümüze devam ederken tarihi ulu bir çınara denk geldik. Gökçeada'nın birçok yerinde böyle büyük tarihi çınarlar var. Bir tane de Tepeköy'de var. Ve tarihi çınarın da yan tarafında eski bir çamaşırhane var. Eskiden burada yaşayan kadınlar hep beraber çamaşırlarını bu tip merkezi çamaşırhanelerde yıkarlarmış. Yanlarında da pastalar, börekler, çörekler. Biraz karnımız acıktı galiba. Tabii şimdi hepsi artık atıl vaziyette. Ancak yanından gelip tarihi birazcık yad ediyoruz. Evet, biz son günümüzde Maslin Butik Otel'de güne çok güzel bir kahvaltıyla başladık. Size videonun başında bahsetmiştim. Burayı biz ikinci kez tercih ettik. Bunun da tabii ki sebebi Derya Hanım ve Sefa Bey'in işlettiği bu otelden çok memnun kalmamızdı. Kendilerine tekrar teşekkür etmek isteriz. Hoş geldiniz tekrar Gökçeada'ya. Videoda zaten ben tavsiyelerimi aslında anlattım ama kendileri adalı olduğu için birazcık da onlara söz vermek istiyorum. Biraz işin yerlisi burada neler yapabilir onları size anlatır. Oteliniz ne zamandır açıldı? Sezon ne kadar zaman sürüyor burada? Otelimizi geçen sene açtık. Bu sene ikinci sezonumuz olacak inşallah. Başlıyoruz. Nisan'da açılışımızı yaptık. Bu sezonda rezervasyonlarımızı almaya başladık. Güzel bir geri dönüş var. Sezon ne zaman açılıyor burada? Tam anlamıyla 19 Mayıs'ta başlıyor. Ekim'in sonuna kadar doluluk oranımız %85-%90. Yazın tercih edersek zaten burası plajlara çok yakın. Evet, Aydıncık plajına çok yakın. 1 kilometre mesafede. Şehir merkezinden Gökçeada Belediyesi otobüs hattı belirli saatlerde plaja da dolmuş seferleri de var. Burada kitesurf de var. Kitesurf ve windsurf olarak çok sayıda okul var. Eşimin Aydın erkek kardeşi Kitesurf. Aydın Kitesurf, onun da okulu var. Yani hem otelcilik var hem kitesurfçülük var. Gelen müşterilerimize yani Gökçeada'da doğma büyüme olduğumuz için yakından ilgileniyoruz. Memnuniyet bizim için önemli. Siz de eğer Gökçeada'ya gelmek isterseniz benim size hararetle tavsiyem Maslin Butik Otel olacaktır. Engin Rotalar'ın tavsiyesiyle
geldik derseniz de zaten size çok yardımcı olacaklardır. Evet, her Ondan zaman. yana hiç şüphem yok. Kendilerine tekrardan çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bugünlük de bizden bu kadar. O zaman bir sonraki gezide, bir sonraki rotada görüşmek üzere. Hoşçakalın.